Çok yavaşladın. Çok yavaşladınız. İkisini de biraz pushlamak zorunda kaldım ilerlemeleri için. İkisini birden geçiş. Double overtake. İşte bu arkadaşlar, sardı. En güzel kısmı da buydu. Çok güzel bir geçişle, çok güzel bir ikili geçişle ikinciliği elde etmeyi başardık. Merhabalar, ben F1. Yine yepyeni bir haftalık event videosuyla daha karşınızdayım. Bu hafta Japonya'dayız. İlk ikide bitirmeye çalışacağız. Ve bir McLaren pilotu olarak, Daniel Ricciardo olarak yarışa katılacağız. Şöyle bir önce hava durumunu kontrol etmek istiyorum. Çünkü geçen hafta kontrol etmemiştik ve yağmurluydu biliyorsunuz. Çok zorlu bir şartla geçmişti. Açıkçası geçen haftanın evente. Onda da %8'e girmeyi başarmışız. Olsun, her zaman %5'in içine gireceğiz diye bir şey yok zaten. Yağmurlu şartlarda biraz daha antrenman yapmam gerekiyor. Ben buradan bunu çıkartıyorum. Hızlıca Japonya eventine gidiyoruz. Şöyle bir önce asistlerimizi kontrol edelim. Asistlerim kapalı. Onun dışında yapılacak bir şey var mı? Hayır. Flashback'ler de kapalı ve 95 zorlukta gördüğümüz üzere direkt ready'leyebilirim. Bakalım yarış nasıl geçecek? Hemen hızlıca yarışa geçelim. Şimdi bu ekranda biliyorsunuz, bu ekrana geçtikten sonra setup almamız gerekiyor. Hızlıca kuru havadaki Japonya setup'ımı alıyorum. Ardından yarışa başlıyoruz. Gördüğüm kadarıyla önümde bir Ferrari var. Kırmızı bir araç. Hızlıca start'a bastık. Bakalım neler olacak. Bir yandan pitten çıkan bir McLaren pilot'u görüyorum. Norris pitten çıkmış. Bu demek oluyor ki Norris'in taze soft lastikleri var ve benim önümde taze soft lastikleri olduğu için de hem yetişmekte çok zorlanacağım hem de yetişip geçtikten sonra geçmekte çok zorlanacağım. Bu gerçekten üzücü bir durum ama bir yandan da F1'in haftalık eventleri biliyorsunuz biraz hikaye modunda tarzında ilerliyor. Böyle aynı zamanda bir de hikaye anlatıyor ufaktan. Eğer derin olarak bakarsanız tabii ki. O yüzden bir yandan şeyi de düşünüyorum. Belki Norris'le beraber 1-2'ye tırmanacağız. Evet, burada Leclerc'e sert bir atak yapıyorum. Öldürerek atak yaptım. Kabul ediyorum. Haksızım. Evet, onu da kabul ediyorum ama şu an tek hedefim Norris'e yaklaşmak. O yüzden her türlü şeyi okey olarak görüyorum. Nasılsa botlara karşı yarıştığımız için tabii ki ondan bir yarış olsaydı böyle bir atak kesinlikle görmezdiniz benden diyorum. Ve bu düzlükte DRS bölgesine girmeye çalışacağım. Çünkü start düzlüğündeki DRS'i almanın tek yolu bu düzlükten sonra en azından bir saniyenin altına düşürmek aradaki farkı ki bunu başarmak istiyorum açıkçası. Umarım başarmışızdır. Başaramadık gibi duruyor çok fazla ama umarım başarılı olmuşuzdur, bilmiyorum. Evet, başarmışız bu arada. En azından daha hızlı olmamı sağlayacak bu benim. Bir yandan da ERS'mi neredeyse hemen bir turda daha bitirmiş bulunuyorum. %25'lere kadar düşmüş durumda ERS'm. Bu bir tık üzücü bir durum tabii ki ama ön tarafa doğru ataklar yapmaya devam etmek zorundayım bir yandan da. O yüzden diyecek çok fazla bir şey yok. Hızlı hızlı atak yapmaya çalışmaya en azından devam etmem gerekiyor. Vettel gerçekten yavaş sürüyor. Umarım beni de yavaşlatmaz çok fazla. Eğer yavaşlatırsa bir tık sıkıntı yaşarız o noktada. Vettel'in hard lastikleri olabilir gerçi. Bakmadım ama evet, hard lastikleri varmış. Hard lastikleri olduğu için bu kadar yavaş sürdüğünü düşünüyorum. Burada dışarıdan, daha doğrusu içeriden bir atak deneyeceğim. Mecburum Vettel'e de bunu yapmaya. Herkesi burada geçeceğiz gibi gözüküyor ama yapacak bir şey yok gibi arkadaşlar bir yandan da baktığınız zaman. Çünkü gerçekten bu atakları yapmak zorundayım. İkinci olmamız gerekiyor. Çok zor bir mod. Tabii ki legal yarışarak da yapabiliriz ama onun için Japonya'da çok daha fazla deneyim elde etmemiz gerekiyor. Bundan bahsetmemiş olabilirim. Japonya'da çok fazla deneyimim yok. Sadece online lobilerde şöyle denk geldikçe oynuyoruz. Onun dışında Japonya'ya çok fazla girmiyorum. Böyle antrenman hiç yapmadım diyebilirim, özellikle time trial kısmında. Yani hızlı nasıl dönülür tam olarak net bilmiyorum detayları. Burada nasıl DRS aldım. Hiç ERS basmayı düşünmüyorum. Biraz ERS biriktirmeye çalışıyorum. Bir turda daha fazla atak yapabilmek için diğer rakiplerime. Bir yandan Perez de hard lastik almış. Hard lastik alanlar güzel haber. Çünkü benim yetişebileceğim rakipler onlar. Benim şu an tek derdim Norris'le. Norris'e bir an önce atak yapmak istiyorum. Norris'i geçtikten sonra biraz daha içim rahatlayacak. Çünkü
Norris benim önümde en büyük engel olarak duruyor şu an karşımda. İkincilik açısından baktığınız zaman. 6. vites. Burası çok sert bir viraj. 3. vitese kadar düşüyoruz. Ve Norris'e atak yapmak için yaklaşıyoruz efendim. Muhtemelen bir dahaki DRS'te falan atak yapabilecek duruma geleceğiz Norris'e. Tabi o da Perez'i geçmezse. En hızlı tur atabilir miyiz? Bir yandan onu düşünmeye çalışıyorum. En hızlı tur kaçtı onu da hatırlayamıyorum ama görmüş müydük ya da en hızlı turu? Hayır, burada yol verecek. Sağdan geçiş yapacağız beraber. Norris yürümen lazım. Buraya 3 araba sığar mı arkadaşlar yan yana? Sığdı gibi sanki. Tamam, güzel. Schumacher durdu en azından. Güzel. Çok iyi haber. Çok iyi haber. Burada Norris'i geçmeyi başardık. Tabii Norris burada DRS alıp tekrardan bize atak deneyecek. Onun için IRS basıp en azından biraz arayı açmam gerekiyor ama ne kadar açarsam açayım DRS alacağı için yetişme ihtimali yüksek bana. Yapacak çok fazla bir şey yok o konuda. Sadece IRS'in bitirene kadar basıyorum ki atağını mümkün olduğunca geç başlasın diye. Ki atağını yapacak fırsat bile bulamadı bu sayede, görmüş olduğunuz üzere. Tabi o da IRS bassaydı o zaman geçebilirdi ama o IRS basmadı anladığım kadarıyla. Sadece DRS ile geçmeye çalıştı ki bu da çok zor bir atak olurdu onun için. O yüzden şu an Perez'e odaklanabiliriz. Bir yandan Bottas'ı görüyorum. Bottas'ta da hard lastik var. Bu da güzel. Sadece Hamilton kalacak arkadaşlar önümüzde gibi duruyor. Hamilton ve Verstappen tabi. İki isim. Unutmamak lazım. Hamilton ve Verstappen'i de geçince işler bitecek. Diye tahmin ediyorum şu anda. Bastırmaya devam ediyoruz tabii bir yandan. Şu an 3, 4, 5, 6 tur kaldı gördüğüm kadarıyla. O yüzden bastırmaya devam ediyorum ama en azından çok fazla vaktim olduğu için de biraz daha rahat hissediyorum. Yalan yok şimdi. 6 turda sadece 3 rakip geçmemiz gerekiyor. Biraz daha rahatladım. O açıdan sadece diğer isterinde kalsam yetecek bizim için. Mesela Perez'in şu an DRS'ini almayı başardık. Düzlükte sadece DRS ile birlikte muhtemelen geçişi yaparız ona. Bu arada Sainz'i görüyorum sanki. Bir Ferrari pilotu daha var orada. Gördüğüm kadarıyla. O nasıl olacak onu bilmiyorum. Perez'e burada hata yapamadık. Hiç sorun yok. Bir tur geciktiririz. Biraz geciktiririz. Önemli olan hayatta kalarak ilerlemek çünkü baktığınız zaman. Hard lastiği var zaten. Her türlü o hata yapma şansını elde edeceğiz. Burada içerideki körplere basmamak çok önemli arkadaşlar. Buralarda eğer içteki körplere basarsanız muhtemelen spin atacaksınız. Onlara ekstra dikkat etmeniz gerekiyor Japonya haritasında. Haritasında diyorum ama pistinde tabi. Siz anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Önemli olan bu. Burada da yine çok çirkin bir atak yapabilirim. Çok güzel atak oldu bu. Ben hani engellerim falan diye düşünüyordum ama çok temiz atak oldu. Bir yandan Sainz de varmış bu arada. Geçeceğim kişi Hamilton değil o zaman. Hamilton ya da Verstappen değil. Sainz ve Bottas'ı geçsem yetiyor. Ama o zaman birinci kim? Bir yandan onu da düşünmekteyim. Muhtemelen Hamilton'dır diye tahmin ediyorum. Diğer eslerinde kalmaya çalışıyorum. Diğer eslerinde kalacağım zaten burada. Bol bol kendime süre kazanacağım. En azından ERS biriktirmiş olacağım bu noktada. Benim için güzel olacak olan haber bu. Çok yavaşladın. Çok yavaşladınız. İkisini de biraz pushlamak zorunda kaldım ilerlemeleri için. İkisini birden geçiş. Double overtake. İşte bu arkadaşlar, sardı. En güzel kısmı da buydu. Çok güzel bir geçişle, çok güzel bir ikili geçişle ikinciliği elde etmeyi başardık. Yaklaşık daha 3-4 turumuz var arkadaşlar. O kadar rahatız ki şu an. Sadece hayatta kalmayı oynamamız gerekiyor. Hatta birinci bile olabiliriz sanki bu yarışta, görmüş olduğunuz üzere. 3,5 saniye sonra da Verstappen'e yetişeceğiz çünkü. Birinci olmayı da deneyelim mi bir yandan? En azından aradaki farkı ne kadar kapatacağız onu görürüz. Daha 4 turumuz var bu arada ya. Çok iyi bir haber bu. Ne kadar en hızlı turu Verstappen'den alamamış olsak da
Verstappen'e belki yetişiriz. O yüzden denemeye devam edelim. Bir yandan arka taraf benden DRS alırsa olur da geçerler beni. Ondan korkuyorum. O yüzden biraz daha dikkatli olmam gerekiyor onlara karşı da. Çok güzel bir haber. Gerçekten şu an o kadar mutluyum ki. Yani şu an biraz rahatladım. Japonya çünkü gerçekten korktuğum bir harita. 95 zorluk bile olsa hani 100 değil 105 değil ama beni zorlar diye düşünüyordum. Çok fazla zorlar diye düşünüyordum ki 4 tur kala geçmeyi başardık hepsini. Bu gerçekten güzel bir haber. Benim açımdan temiz bir şey oldu. Şimdi zafer turlarımızı atacağız. Olabildiğince biraz şov yapıp işi bitireceğiz diye düşünüyorum. Bir yandan yarışa odaklanmaya çalışıyorum. Şu an bir hata yaparsam her şey çöpe gidecek. Örneğin şurada içerideki körbe bastığım anda spin atabilirim ya da buradaki körbe bastığım anda spin atabilirim. Öyle bir durumda her şey tamamen çöpe gideceği için çok daha dikkatli olmam gerekiyor. Ki bu kadar emek verdik. Hiç boşa gitmeden bitirebilelim. Çünkü flashbackler de kapalı olduğu için arkadaşlar daha fazla puan alabilmek için haftalık eventlerde flashbackleri kapatıyorum. Flashbackler de kapalı olduğu için büyük bir sıkıntı yaşayabiliriz eğer buralarda bir spin atarsak. O yüzden çok daha dikkatli bir şekilde hareket etmeye çalışıyorum. Bu arada Verstappen arayı açıyor. Verstappen şu anda umurumda değil. Tamamen bıraktım Verstappen'i. Sadece hayatta kalmaya çalışacağım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Verstappen'i geçmem imkansız gibi duruyor çünkü. ERS'yi düzlüklerde harcayayım bu arada. En hızlı turu atmaya değil, daha çok düzlüklerde hız kazanıp en azından arkayla biraz daha arayı açmaya çalışacağım. Çünkü virajlarda bazen zaman kaybedebilirim. Onları da bu şekilde telafi edebilirim arkadaşlar. Evet. Yarısını bol bol kullanacağım yani düzlüklerde. Burada biraz çizgiyi kaçırdık. Olsun ama hiç sorun yok. 4. viteste gazlamaya başlıyoruz. Max Verstappen 1.32 422 atmış. Biz 1.32 900 civarlarında geziniyoruz şu anda. Tabi en hızlı tur atmaya oynamadık. En hızlı tur atmaya oynasaydık belki yaklaşabilirdik ama yine de çok zor tabii ki. Verstappen bayağı güzel süreler atmış. Üstelik Japonya'ya hakim olmayan birisi olarak o süreleri atmam gerçekten benim için zor. Yani 95 zorluk bile olsa o sürelere yaklaşmak gerçekten benim için zor. Çünkü dediğim gibi Japonya'ya böyle online lobi dışında çok fazla katılmıyorum. Online lobilerde sadece yarışıyoruz genel olarak. Time trial falan da yapmadığım için Japonya'da hani bilmediğim taktikler vardır mutlaka. Mesela şu virajı şöyle dönsen daha hızlı olursun dediğiniz virajlar kesinlikle görmüşsünüzdür. Onları da bana yazarsanız benim Japonya'yı geliştirmemde bana yardımcı olmuş olursunuz arkadaşlar. İşin bir diğer kısmı da bu. Giovinazzi'yi geçeceğiz. Giovinazzi'yi geçerken dikkat etmek lazım. Bazen mavi bayraklı pilotlar çat diye yolun ortasında durabiliyorlar çizginin üstünde. Öyle bir durumda gerçekten büyük sıkıntı yaratır. Giovinazzi sadece sola doğru çekilmeni istiyorum abi senin. Çok teşekkür ederim Gio ya bu arada. Verir misin yol artık? Duracak mısın? Ne olur yavaşla. Ne olur. Ne olur geçeyim seni. Çok sağ ol. Çok sağ ol bro. Bottas'la arayı neredeyse 2 saniyeye çıkardık. Bu da çok güzel bir haber. Artık sadece önümüze bakıyoruz. Hızlı gitmeye çalışıyoruz diyebiliriz yani. Sadece hayatta kalalım arkadaşlar. Önemli olan bu. Şu andan itibaren. 1.32 300'lere düştü bu arada. Gerçekten güzel süreler atıyor. Ben 1.33'lerde devam ediyorum. Evet, son tura girmek üzereyiz yavaştan bu arada. 52. turdayız. Bu turun sonunda son tura gireceğiz. Ardından da yarışı bitirmiş olacağız. Gazlamaya devam ediyoruz. Mavi bayraklar arkadaki pilotlar için çıkıyor. Giovinazzi yine Bottas'a da yol vermesi gerektiği için yavaşlamak zorunda kaldı arkada. Bottas biraz zaman kaybetti mi diye bakıyorum. Hayır, çok fazla zaman kaybetmemiş. Giovinazzi güzel bir şekilde yol vermiş ona da gördüğüm kadarıyla. Biz gazlamamıza, biz yolumuza tamamen piste odaklanmaya devam edeceğiz elimizden geldiğince.
Norris 3. Bottas 3. Norris 4. Ben 2 ve Verstappen de 1 olarak muhtemelen sıralama bu şekilde bitecek diye tahmin ediyorum. Tabi elimden bir kaza çıkıp da spin atma ihtimalimden korkuyorum ama öyle bir şey de yaşamayız diye de umut ediyorum arkadaşlar. Ben niye 7'ye düşürdüm burada mesela? 8 full gaz dönülebiliyor. Bu çizgiyi çok batırdım şu an bu arada. Yani üstelik iyi bir hızlı süreyle geliyordum. Gerçekten çok batırdım bir yandan. İki sektör birden yeşilmiş yani. Kendi süremi geliştiriyormuşum ama biraz dikkatsiz davranınca tabi. Bütün süreyi. 1.31.700 mü? Hamilton. Ha, Hamilton'sa tamam. Hamilton'sa olur. Hamilton demek ki soft lastiklere geçmiş bir ara. Onu takip edemedim. Muhtemelen benden önce geçmiştir diye düşünüyorum. Biz yarışa başladığımızda zaten soft lastiklerle muhtemelen arkamızdaydı diye tahmin etmekteyim yani. Ama soft lastikleri aldı. Daha yeni hızlı tur atıyor olması çok ilginç bu arada. Yani o kadar tur geçtikten sonra. Perez'i geçer mi acaba Hamilton gelip? 6. galiba. Bir haritaya baktım şöyle bir. Bir tane Mercedes gördüm arka tarafta. Şu anda bir Ferrari geçiyor. Muhtemelen 7. şu an Hamilton yani. Sainz'in arkasında diye tahmin ediyorum. Ardından Perez geliyor. Son turumuzdayız. Çok güzel bir haber. Ve bir turluk yakıtımız kalmış. O da güzel. Demek ki yeterince güzel gazlamışız. Çok fazla yakıt arttırmamışız. Ha, bir turluk yakıtımız şu an kaldı. Okey. Tamam. Güzel bir haber arkadaşlar. Yarışımız sonunda bitiyor. Buraya overtake ile beraber dönsek herhalde bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Zaten 8. vites. Yüksek bir sürat. Buraya döndük. 4. vites. Overtake'i açıyorum. Ve ardından gazlayarak yarışı bitiriyoruz. Oh diyorum arkadaşlar. Oh diyorum, farkındaysanız böyle rahatladım gerçekten. Şu an büyük bir stres ve baskı altındaydım. Çünkü Japonya turu gerçekten, hani Japonya çok sevdiğim bir harita da değil bir yandan. Lando Norris'le Driver of the Day olmayı başarıyoruz. Bakalım sonuçlarımız nasıl? Yüzde kaçtayız? Benim merak ettiğim hususlar aslında tam olarak o noktalar. Bu arada Lando Norris almış bu arada Driver of the Day. Biz Ricciardo'yduk. Demek ki Norris daha gerilerden başlayarak yarışa başlamış. Norris için çok daha başarılı bir yarış olmuş yani. Burada bol bol XP alıyoruz. Bunun bir önemi yok çok fazla. Şöyle bir bakıyorum. 6. olarak başlamışız. 2. olarak bitirmişiz ama biz direksiyonu 9. olarak devralmıştık. Lando ise 8. başlamış ve 3. bitirmiş. Gerçekten McLaren için rüya bir yarış olmuş diyebiliriz. Yine 370.000 puan falan aldık. 369.000 görüyorsunuz. Bakalım bu genel olarak nelere sebep olacak? Yani nerelerde olmamızı sağlayacak? İlk %5'e girebilecek miyiz acaba? Çünkü Japonya, dediğim gibi, tekrar söylemek istemiyorum, çok fazla bilmediğim bir pist. %7'deyiz. Yani bence normal. Ben daha fazla zorlamayı çok fazla düşünmüyorum. Ben okeyim arkadaşlar bu skorla. Çünkü gerçekten yorucu oldu bir yandan da. Belki 95'e, 97'ye, 98'e çekip bir denenebilir. Çünkü 95'i biraz kolay kazandık. Yalan yok. 4 tur kala falan kazanmıştık zaten. Çok fazla zorlamamıza da gerek kalmadı o yüzden. Belki biraz zorluğu arttırarak tekrar denenebilir. Ama şimdilik bizden bu kadar olsun. Yine yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.